Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla beraber karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir önceki konumuzda sizlere kimyasal tepkimeler konusunda anlatmıştım. Kimyasal tepkimeler konusunda birçok şeyden size bahsettim. Ama şu aklımızda kalsın demiştim. Bir olaya kimyasal tepkime diyebilmek için en birinci şartımız şuydu. Başlangıçtaki maddeler kimyasal tepkimenin sonucunda başka maddelere ne yapmak zorunda? Dönüşmek zorunda. Dönüşmezse ben buna ne diyorum? Kimyasal tepkime deme şansım yok. Hatta örnek vermiştim. Sodyum ve klorür. Sodyum ilginç bir element madde. Suya attığınız zaman patlar. Klor ise musluklarımızdan akan suda mikrop bulunmaması için kullanılan bir element madde. Hatta fazla kullanıldığı zaman zehirleyici bir özelliğe sahiptir. Zehirlidir. Ama bunların bir araya gelerek kimyasal tepkime meydana getirdiğinde oluşturdukları ürün olan maddeye bakıyorum. Kim bu? Tuz. Tuz kime benzemez? Sodyum gibi suya atınca patlamaz. Klor gibi zehirli bir özelliğe sahiptir. Demek ki başlangıçtaki tepkimeye giren maddelerin hangi özelliği değişti? Kimyasal özelliği değişti. Hatta neleri de değişti? Fiziksel bazı özellikleri değişiyor. Rengi değişiyor, tadı değişiyor, kokusu değişiyor. Birçok şey ne yapıyor? Değişiyor. Kimyasal tepkime öncesinde farklı, kimyasal tepkime bittiği zaman farklı. Biz bugün neyi göstereceğiz, size anlatacağız. Bir kimyasal tepkime başlarken ortamda sadece tepkimeye giren maddeler var. Kimyasal tepkime başladığında ve kimyasal tepkime bittiğinde maddelerin bazı özellikleri ne yapıyor? Değişmeden aynen muhafaza edilebiliyor. Biz bugün sizlere onları anlatacağız. Özellikle bunların arasında bir tanesine ne yapacağız? Geniş bir parantez açaraktan ne yapacağız? Daha fazla ilgileneceğimizi söyleyebiliriz. Hemen söyleyelim. Kimyasal tepkime olduğu zaman hangi özellikler korunur? İlk baş bundan başlayalım. Birincisinden başlayalım. Atom cinsi ve sayısı korunur. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Tepkimeye girenlere bakalım. Sodyum atomundan bir tane girmiş. Ürünlerde sodyum atomuna bakıyorum. Artık sodyum elementi yok. Bileşik ama atom modeline baktığımız zaman bunu görmem lazım. Bir tane çıkmış. Klor atomundan bir tane var. Klor atomundan ne yapabiliyorum sayım yaptığım zaman? Bir tane görebiliyorum. Dolayısıyla atomların cinsi ve sayısı ne yapmak zorunda diyorum? Korunmak zorunda diyorum. Hatta şöyle bir önceki şeyden bir örnek verecek olursam biraz karışık olabilir. Burada baktığımız zaman mesela şöyle gelelim. Çok gittik. Burada mesela mavi atomlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 girenler kısmında. Çıkanlarda kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Yeşil atomlardan kaç tane sayıyorum girenlerde? 1, 2. Çıkanlarda da kaç tane olmak zorunda? 1, 2. O zaman tepkimede ne olduğunu görmüş olduk. Atom cinslerinin ve sayısının korunmuş olduğunu hep beraber ne yaptık? Gördük. 2'yi en sona bırakıyorum kütlenin korunmasını. Proton ve nötron sayıları. Ben size atom konusunu anlatırken şundan bahsetmiştim, hatırlayın. Demiştim ki bir atomun çekirdeğinde kimler bulunur? Proton ve nötron tanecikleri bulunur demiştim. Ve bu tanecikler hareketsizdir. Hareketsiz olduğu için atom bunu başka bir atoma vermez, almaz. Bunun sayısı ne olursa olsun, kimyasal bir tepkime de olsa bunların sayısında herhangi bir değişme olmaz. Başka bir şey, dördüncü maddeye baktığımız zaman toplam elektron sayısı diyoruz. Toplam elektron sayısı da değişmez. Mesela sodyumu hatırlayalım. Sodyum ve klor nasıl tepkimeye giriyor? Sodyumun son katmanında bir elektron var. Kararlı olması için ne yapması gerekir? Bir elektron vermesi gerekir. Klorun son katmanında kaç elektronu var? 7 elektronu var. Onun da bir tane ne yapması lazım? Alması lazım. Başlangıçta sodyumun 11, klorun 17 tane elektronu var. Tepkime başlamadığında. Toplam sayı kaç? 28. Tepkime başladı. Tuz oluşmaya başladı. Sodyum ne yapacak? Bir elektronunu kime verecek? Klora verecek.
Klora verdiği zaman klorun elektron sayısı kaç olacak? 18. Kararlı yapı. Sodyum kaç oldu? 10. Ve kimi oluşturdular bunlar bu haliyle? Tuzu oluşturdular. Toplam elektron sayısına bakıyorum kaç? 28. Toplam elektron sayısı ne yapmaz? Değişmez. Elementlerin kendi elektron sayıları değişebilir. Sodyumun azaldı. Klorun ne yaptı? 1 arttı. Ama toplam rakam ne yapmıyor gençler? Değişmiyor. Geldik en önemli kısma. Kütlenin korunması kanunu. Ne demek istiyorum burada? Örneğin ne yapmak istiyorsunuz diyelim. Örneğin yaz vaktinde olduğumuzu düşünelim. Limonata yapmak istiyorsunuz. Limonata yapmak için elinizde ne kadarlık bir malzeme olduğunu düşünelim biz. 500 gram su, 100 gram limon suyu ve 50 gram ne olduğunu varsayalım gençler? Şeker olduğunu varsayalım. Peki bu malzemeleri kullanarak biz ne kadar limonata yapabiliriz dediğim zaman hepiniz ne yapacaksınız? Çok rahat bir şekilde topladığınız zaman 650 gramlık ne yapabiliriz? Limonata yapabiliriz. Eskilerin bir tabiri var. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye. Yani ne kadar olayın içerisinde malzeme dahil edebilirseniz elde edeceğiniz ürün de ne kadardır? O kadardır. O zaman bizim bu kimyasal tepkimemiz üzerinden gidelim. Sodyumun kaç gram olduğunu düşünelim gençler. Sodyumun tepkimeye giren miktarı kaç gram olsun? 15 gram olsun. Klorun kaç gram olsun? 12 gram olsun. Sodyumdan 15 gram, klordan 12 gram tepkimeye giriyor ise ne kadar oluşması gerekir tuzun? 27 gram tuz oluşması gerekiyor. Biz buna fende kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Tepkimeye girenlerin toplam nesi, toplam kütlesi kime eşit olmak zorunda? Ürünlerin toplam kütlesine ne olmak zorunda? Ürünlerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda. İsterseniz ne yapalım? Bunu modelleyelim beraberce. Nasıl modelleyeceğiz? Hemen modelimizi yapalım şöyle. Sodyum, klor. Bunlar kimi oluşturacaktı? Tuzu oluşturacak. Hemen çizimi gerçekleştirdim. Sodyum atomlarını böyle çizeyim. 3 tane çizeyim. 3 tane de ne çizeyim karşısına? Klor atomu ne yapalım? Çizelim. Sodyumdan kaç gram vardı başlangıçta? Sodyumdan 15 gram vardı. Klordan kaç gram vardı? 12 gram madde vardı. Kimyasal tepkimeyi henüz ne yapmadık? Gördüğünüz gibi başlatmadık. Şimdi konunun en önemli yerine geliyoruz. Çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Biz kimyasal bir tepkime esnasında tepkimeye giren maddelerin ve ürün olan maddelerin tepkime esnasında ve tepkime bitiminde kütlelerinin nasıl değiştiğini ne yapacağız? Grafik üzerinde size göstereceğiz. Belki de en çok sorunun gelebileceği yer neresidir bu konuda? Bu kısım olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden dikkatlice dinleyin. 15 gram sodyumu modelledim. 3 tane sodyum atomu yaptım. 12 gramı da modelledim. Bu şekilde yaptım. Kimyasal tepkimeye henüz başlamadı. Masamın üstünde 15 gram sodyum, 12 gramda ne var? Klor var. Şimdi o zaman şuraya yazayım. Zaman sıfırken, zaman sıfır demek olaylar henüz başlamamışken. Kaç gram hangi maddeden var? 15 gram sodyum var ve 12 gram da ne olduğunu söyleyeyim? Klor var. Peki tuz var mı? Tuz ürün olan bir madde. Ürün olan bir madde olduğu için kimyasal tepkimeye henüz başlamamışken tuzun olması mümkün mü? Tuzun ortamda olması mümkün değil. O zaman başlangıçta ürün olan maddelerin ne olduğunu biz bileceğiz. Miktarı sıfır. Henüz başlamadı çünkü.
Hadi o zaman ne yapalım? Beraberce kimyasal tepkimemiz başlasın. Ne olacaktı? Sodyumlar klorlarla ne yapacaktı? Bağ yaparak tuz elde edeceğiz. Zamanı başlattık. Bakın bir sodyum bir klorla ne yaptı? Bağ yaptı. Ve neyi oluşturdu bunlar? Gördüğümüz gibi gençler tuzu meydana getirdi. Bu taraf ne? Bu taraf tuz. Bakın ne oldu? Tepkime başlayınca tepkimeye giren maddeler ürüne dönüştüğü için tepkimeye giren maddelerin miktarı ne yapıyor? Azalmaya başladı. Sodyum azaldı. Klor ne yaptı? Klor da azalıyor. Devam ediyorum. Bu sodyumla bu klor da bağ yaparak kimi oluşturdu yine? Ürüne dönüştüler. Ürüne dönüştüler. Miktar azaldı ama tuzun miktarı ne yapıyor? Artıyor. Burada onu da yapalım. Onu da yeşille gösterelim ürünümüzü de. Tuzun miktarı başlangıçta sıfırdı. Zamanla ne yapmaya başladı? Artmaya başladı. Yine sodyumla klor ne yaptı? Arasında bağ yaptı. Ve yine bunlar neye dönüştüler? Yeni madde olan tuza dönüştüler. Ve gördüğünüz gibi ortamda sodyumdan yani tepkimeye giren maddeden hiç ne yapmadı? Kalmadı. Sıfır. Klordan kaldı mı? Klordan da kalmadı. Sıfır. Peki tuzdan ne kadar oluştu? 15 ve 12 gram harcandığına göre toplamda oluşan madde kaç gramdır? 27 gram. Şimdi ben bu grafikte ne yapacağım? Bunları göstermeye çalışacağım. Sodyum 15 gramdan azaldı. Ne yaptı? Tepkime şu noktada bitmiş olsun tepkimemiz. Tepkime bittiğinde hatta tepkimenin bittiğini şöyle çizgiyle zaman çizelgesinden şöyle şurada bitmiş olsun tepkime. Sıfıra indi. Klora bakıyorum. Başlangıçta 12 gramdı. Miktarı azaldı. Ne yaptı? Sonra sıfıra kadar geldi. Tepkime bittiğinde. Tuz ise miktarı sıfırdan başlayarak ne yaptı gençler? Arttı ve tepkime bittiği anda onun da miktarı artık ne yaptı? 27'de sabit kaldı. Tepkime bittikten sonra artık kimsenin kütlesinde bir artma veya ne yapmaz? Azalma olmaz. Bu kim? Ürün olan sodyum klorür. Bunlar kim? Şu sodyumdu, bu klordu. O zaman ben ne diyeceğim? Kimyasal bir tepkime esnasında kütleler nasıl değişir? Giren maddelerin miktarı zamanla azalır. Çünkü onlar neye dönüşüyorlar? Ürüne dönüşüyorlar. Ürünün miktarı ise sıfırdan başlayarak ne yapar? Miktarı artar diyeceğim. Bize sorularda verilen grafiklerde biz grafiklerden yola çıkarak ne yapabiliriz? Kimyasal tepkimenin girenleri kim? Çıkanları kim? Ne yapabiliriz? Bunları rahatlıkla bulabiliriz. Örneğin bu grafiğe baktığımız zaman bu grafik bir kimyasal tepkimeye ait bir grafik. Bu kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin kim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kırmızı ve mavi ile gösterilen elementler. Kırmızı ile gösterilen element kim? A. Mavi ile gösterilen B. Onların miktarı başlangıçta var, zamanla azalmış. Onlar girenler kısmında. Peki meydana gelen ürün kimdir? Başlangıçta sıfır olup zamanla artan kim? C. O zaman ben neyi bulmuş oldum burada? Gördüğünüz gibi kimyasal tepkimede girenleri ve çıkanları yani ürünleri ne yapmış oldum? Yazmış oldum kimyasal tepkime denklemimi. Peki gramlara bakalım. A kırmızı olandı. Başlangıçta kaç gram? A. Gördüğünüz gibi zaman sıfırken ilk başta 40 gram var. Zamanla azalıyor. Ne yapıyor? Sıfıra. Yani A'dan kaç gram tepkimeye girdiğini söyleyebilirim ben? 40 gram girdiğini söyleyebilirim. Peki diğerine bakalım. Diğeri kim? B. B başlangıçta kaç gram? 30 gram. Tepkime bittiği zaman ne yapıyor? 0 gram kalmış. O zaman hemen yazalım. B'nin kaç gram tepkimeye girmiş? 30 gram tepkimeye girmiş.
Tepkimeye girenlerin toplam kütlesinin kaç olduğunu söyleyeceğiz. 70. O zaman ürün olan maddelerin toplamı, burada sadece C maddesi var. C'den kaç gram oluşması gerekiyor? 70 gram oluşması gerekiyor. Kütlenin korunumu kanunu nedir arkadaşlar? Budur. Evet, ikinci bir örneği daha inceleyelim. Mesela bu grafikten biz neler çıkartabiliriz? Hangi sorular çıkabilir? Bakalım. Grafiğe baktığımız zaman bu bir kimyasal tepkimeye aitse burada tepkimeye girenler kimlerdir? Kimlerin miktarı başlangıçta var ama zamanla azalıyor? X ve Y. O zaman ben yazıyorum, tepkimeye girenler kimlerdir? X artı Y maddeleri tepkimeye giriyor. Bunlar kimi oluşturuyor gençler? Zaman sıfırken başlangıçta hiç yok ama zamanla miktarı artıyor. Kim bu? Z. Z'yi oluşturuyorlar. Kimyasal tepkimemizin denklemini ne yaptım? Yazdım. Peki miktarlara bakalım. Miktarlar nasıl olacak? İlk başta X'ten kaç gram olduğunu görüyorum ben. X yeşil. X'ten kaç gram var? 20. Zamanla azalıyor. Nereden itibaren artık sabit kalıyor kütlesi? Şu andan itibaren sabit kalıyor. Dikkat ediyorsanız sadece X'in değil, Z'nin kütlesi de bu andan itibaren sabit kalıyor. Y ve Z'nin kütlesi de bu andan itibaren sabit kalıyor. Herkesin kütlesinin sabit kaldığı yer neresidir aslında? Zaman çizelgesinde buraya ben ne derim aslında? Şu noktaya ben ne derim gençler? Kimyasal tepkimenin bittiği an. Peki bitene kadar kimlerden tepkimeye ne kadar girmiş? X'ten başlangıçta 20 gram varmış. Tepkime bittiğinde kapta hala X'ten kaç gram var? 16 gram var. O zaman tepkimeye giren miktar 20 gramın hepsi mi girmiş? Hepsi mi harcanmış tepkimede? Hayır. Kaç gram harcanmış? Sadece 4 gram harcanmış. 16 gram harcanmadan kalmış. Y maddesine bakıyorum. Başlangıçta 20 grammış. Zamanla azalmış, kaça ulaşmış? Tepkime bittiği zaman sıfıra. Yani 20 gram Y maddesinin tamamı kimyasal tepkimeye girmiş. Biz kiminle ilgileniyoruz? Tepkimeye giren maddelerle ilgileniyoruz. Tepkimeye giren maddelerin toplamı kaç gram? 24 gram. O zaman Z maddesi ürünse Z maddesinin de kaç gram oluşması lazım? 24 gram ne yapması gerekiyor? Oluşması gerekiyor. Acaba öyle mi olmuş? Baktığımız zaman evet, Z maddesinden 24 gram oluşmuş. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşit. Burada biz bir şey gördük. Bu soruyu özellikle aldım. Tepkimeye giren maddelerin ben ortama masanın üstüne X ve Y'yi getirmişim. X ve Y'den 20'şer gram koymuşum. Ama X ve Y'den hepsi tepkimeye, X'in tamamı tepkimeye girmemiş. X'ten kaç gram arttı? Kullanılmadan tepkimeye girmeyen miktar ne kadar X'ten? 16 gram öyle kendi kendine ne yaptı? Ortamda kaldı. O hiç tepkimeye ne yapmadı? Girmedi. Biz böyle tepkimeye, ya tepkimeye giren maddelerden birisinden artıyorsa, tepkimeye girmeden artıyorsa biz bu tepkimelere nasıl tepkimeler diyoruz? Artanlı kimyasal tepkime diyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Onun altını çizeyim. Mesela sen su yapmak istiyorsun. Öyle söyleyeyim. Örneğin su yapmak istiyorsun. Bir saniye. Örneğin su yapmak istiyorsun. Su yapmak için hangi şeyler lazım sana? Elementler gerekiyor. Hidrojen molekülü, oksijen molekülü gerekiyor. Sen bunlardan ne yapacaksın? Su yapacaksın. Hatta şunların molekül sayılarını da yazalım. Tam doğru olsun. Şimdi senin elinde 1 ton ne var? Atıyorum 100 ton hidrojen var ama kaç gram oksijen var? 2 gram oksijen var. Sen bana neyi söyleyemezsin? Hocam ben bu elimdeki malzemelerle sizin anlattığınıza göre 100 ton
2 gram su elde ederim. Öyle bir dünya yok. Niye? Sen 100 ton hidrojen koyarsın ama yeteri kadar ne yok? Yeteri kadar oksijen yok. 2 gram oksijen var. 2 gram oksijenle 100 ton su ne yapmaz? Kimyasal tepkimeye giremez. Mesela yemek tarifi verirken anneleriniz veya işte ekrandakiler ne yapıyor? Her şeyin birbirine bir oranı var. Mesela kek yapacağınız zaman da bir oran var. Unla şekerin oranı var. Mesela 2 bardak şeker diyor, 1 bardak un diyor misal. Ben sana atıyorum 1 ton versem, yani 1000 kilogram diyeyim anlayacağınız şekilde, 1000 kilogram şeker versem, 1000 kilogram yağ versem ama un 1 kilogram olsa sen bana bunlardan 2001 kilo kek yapabilir misin? Yapacağın kek 2001 kilogram eder mi? Etmez. Niye? Çünkü bir şeyin gerçekleşmesi birden fazla malzemeye bağlıysa miktarı az olan ne yapacaktır? Miktarı az olan elde edeceğin ürünün miktarını kısıtlayacaktır. Sen 1 kilogram una karşılık 1000 kilogram şeker kullanamazsın. 1 kilogram una karşı belki kaç gram şeker kullanabilirsin? 300 gram şeker kullanmak idealdir. Misal. Veya yağ. 1000 kilogram yağ var ama senin elinde 1 kilogram un var. Orantılı olmak zorundasın. Atıyorum kaç gram kullanırsın? 100 gram yağ kullanırsın. Elde edeceğin kek sadece bunlara bakaraktan mesela 1400 gram olduğunu söyleyebilirim. Yani sen kimyasal tepkimeye girsin diye tonlarca malzeme koyabilirsin. Ama onların arasında ne vardır? Onların arasında kimyasal tepkimeye oranı var. Bunu lisede kütlece birleşme oranı olarak göreceksiniz. Öyle kafanıza göre ben 1 ton hidrojen koyayım ama 1 gram su koyayım olsun. Saç kavurma yemeğini biliyorsunuz değil mi? Mesela hani böyle etle yapılıyor. Et, biber, domates birbirine sarılıyor. Şimdi sen saç kavurma yemeği yapacaksın öyle mi? Sana ben 100 kilogram domates verdim. 100 kilogram biber verdim. Ama 10 gram da et verdim. Şimdi sen çıkıp da insanlara diyebilir misin? Ben bu malzemelerden 200 kilogramlık saç kavurma yaptım. Et yok ki. 1 gram et var. Saç kavurma olmuş olmaz. Nasıl yemeklerde belli bir oranımız varsa kimyasal maddeler de sen hepsini koydun diye ondan 100 gram ondan 100 gram koydum. Hocam bunlar ikisi de 100'er gram girsin 200 gram. Hayır, kimyasal tepkimeye onlar kendilerinin birleşme oranına göre ne yapacaklardır? Gireceklerdir. Altını ne yapalım? Çizelim. Mesela az önce gösterdiğim kimyasal tepkime vardı hatırlayın. Burada bu nasıl tepkimedir? Artansız tepkimedir. Kimyasal tepkimeye kimler giriyordu? A ve B giriyordu. Başlangıçta 40 ve 30'du. Bittiği zaman ikisi de ne yapıyor ortamda? Tükeniyor. Hiç kalmıyor. Sıfıra iniyor. Eğer kimyasal tepkimeye girsin diye koyduğum maddelerin tamamı tepkimeye girerse, hiç artan bir tanesi kalmazsa bunlardan, ben bu tepkimelere ne diyorum gençler? Artansız tepkimeler diyorum. Daha demin verdiğimiz örneğe farklı bir örnek olarak. İsterseniz şu örneğe de bakalım. Yine bir kütle zaman grafiği verilmiş. Hemen baktığımız zaman burada maddeleri 1, 2, 3, 4 diye kodlamış. Burada tepkimeye girenler kimler? Miktarı zamanla azalan kim? 3. Miktarı zamanla azalan kim? 1. 3 ile 1 maddesi ne yapmış? Kimyasal tepkimeye girmiş. Peki ürün olarak kim oluşmuş? Sıfırdan başlayıp artan 4. Sıfırdan başlayıp artan 2. 2 ve 4 de ne yapmış? Kimyasal tepkimenin sonucunda oluşan maddeler. Peki kimden kaç gram girmiş bakalım? 3 maddesi başlangıçta 30 grammış. Peki tepkime bittiği zaman, tepkimenin bittiği yeri de şöyle belirleyelim. Hepsinin kütlesinin sabit kaldığı an burası. Tepkime bittiği anda 3'ten kaç gram kalmış? 10 gram kalmış. Yani 30 gramdan 10 gram kalmışsa 3 maddesinden kaç gram harcandığını söyleyebiliriz? 20 gram tepkimeye girdiğini söyleyebiliriz. 20 gram. 1'e bakalım. Başlangıçta 10 grammış. Tepkime bittiğinde 0.
Yani birin tamamı tepkimeye girmiş 10 gram. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi kaç gram? 30 gram. O zaman ürünlerin de 30 gram çıkması lazım. Bakalım öyle mi? 4'ten kaç gram oluşmuş? 25. Yanlış yazdık. 4'ten 25 gram oluşacak. 4'ten 25 gram oluşacak gençler. Ötekisinden de kaç gram oluşacak? 2'den de kaç gram oluşacak? 5 gram. 4'ten 25 gram oluşacak. 2'den de kaç gram oluştuğunu görüyoruz biz burada. 5 gram ne yaptığını görüyoruz? Oluştuğunu görüyoruz. Tepkimeye girenler 30 gram, çıkanlar 30 gram. Peki artan madde var mı? Girenme ürünlerin haricinde var. Kimden arttı? 3 numaralı giren maddeden ne yaptı? 20 gram harcandı ama 10 gram ne yaptı? 10 gram olduğu gibi kaldı. 10 gram kaldığı için ben bu tepkimeye nasıl tepkime edeceğim? Artanlı bir kimyasal tepkime diyeceğim. Gönlüm istiyor ki hepsi girsin ama hepsi girecek diye bir kaidemiz, kuralımız yok. Biz tepkimeye girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşit diyoruz. Yani burada 10 gram tepkimeye giren bir miktar değil. Evet, kütlenin korunumu kanununu da ne yaptık? Sizlere örneklerle beraber anlatmaya çalıştık. Lisede de çok sık karşılaşacağınız bir konu. Umarım anlamışsınızdır. Örnekler çözerek anladıklarınızı pekiştirebilirsiniz. Hemen şöyle bir de şeyden bahsedelim. Hangi özellikler korunmayabilir? Maddelerin cinsleri değişirken neleri değişebilir aynı zamanda? Fiziksel özellikleri değişebilir, rengi değişir, kokusu değişir, sıcaklığı değişir, tadı değişir. Maddelerin nesi de değişebilir yine? Elektron sayısı değişebilir demiştik. Sodyum 11 elektronu vardı. 1 elektronunu verecek 10 olacak. Klor 17 elektronu varken 1 elektron alacak. Ne yapacak? 18 olacak. Değişebilir. Bakın burada madde sayısı ve molekül sayısından bahsetmiş. Madde ve molekül sayısı ne yapabilir? Korunmayabilir, değişebilir. Ne demek istiyorum? Hemen şu 1 numaralı örneğe bakalım. Şurada bir madde modellemesi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki farklı element atomu bağ yaptığına göre bu bir bileşiğin molekülü. Bu bileşikten kaç tane olduğunu söyleyebiliriz? 2 tane bileşik. Hatta mavi olanlara A atomu diyelim. Yeşil olanlara da B diyelim. O zaman bileşiğimizin formülü 2A bir tane B'den oluşan bileşik. A2B bileşiğinden kaç adet var? 2 adet var. Peki tepkime başlıyor. Tepkime başladığı zaman neler oluşuyor ürün olarak? 2A'dan oluşan bir molekül. A2 molekülü, element molekülü. Bu element molekülünden kaç adet oluştuğunu görüyorum ben burada. 1 ve 2. O zaman hemen yazıyorum. Tepkime modellemesinden tepkimenin formülünü yazmak önemli. 2 tane A2 artı 2 tane B atomundan oluşan B2 molekülü var. B2 molekülünden de kaç tane oluşmuş? 1 tane oluşmuş. Moleküllerin zaten yapısı değişiyor. Bağ durumları gördüğünüz gibi değişiyor. Eskiden yeşille maviler arasında bağlar vardı. Bu bağlar ne yaptı? Koptu. Yaklaşık 4 bağ vardı. 4 tane bağ koptu. 3 tane farklı bağlar ne yaptı? Oluştu. Molekül yapısı korunmadı. Zaten korunsaydı madde değişmezdi. Onun haricinde baktığımız zaman molekül sayılarına bakalım. İlk başta 2 molekül bileşik vardı. Şimdi ise 2 molekül A2 elementinden, 1 molekül de B elementinden var. 3 molekül. Yani molekül sayısı korunacak diye bir şey yok. Madde sayısı da korunmaz. Başlangıçtaki maddem kaç çeşit madde? Tek bir çeşit madde. Bir madde girmiş tepkimeye. Birbirinden farklı kaç madde ortaya çıkmış? Bir A elementi, 2 B elementi, 2 madde çıkmış. Yani bir madde tepkimeye girip 2-3 madde de çıkabilir. Sodyum klorür tepkimesinde sodyum ve klorür birbirinden ayrı 2 madde ama bunlar ne yapabiliyor? Ama bunlar tepkimeye girip sadece tek bir maddeyi ne yapabiliyorlar?
meydana getirebiliyorlar. Madde sayısı da ne yapmaz? Korunmak zorunda değil. Bazı tepkimelerde korunabilir ama böyle bir zorunluluk yok. Ve son maddemiz, kimyasal tepkimelerde hacim korunmayabilir. Yani şöyle bir olayımız yok. Sodyumdan ben 1 litre kullanacağım. Klordan da 1 litre kullanayım hocam. Ben ne yapayım? Ya sodyumdan 1 litre kullandım. Klordan 3 litre kullandım. Ben 4 litre tuz elde edivereyim. Böyle bir şey olmayabilir. Böyle bir şey düşünürseniz olmayabilir. Bir deney var. İsterseniz beraber seyredelim. Dünyanın en büyük fil macunu deneyi. 2 madde kimyasal tepkimeye sokulacak. Burada görüyorsunuz. 2 ayrı kapta kapladıkları hacimleri de görüyorsunuz. Ama karıştırılıp kimyasal tepkime olunca bakın hacim ne kadar ne yapıyor? Büyüyor. Yani hacmin korunması ne değil? Hacmin korunması şart değil. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Korunan özellikleri anlattık. Devamında da ne yaptık? Korunmayan özellikleri sizlere anlatmaya çalıştık. Evet, bu dersimiz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.